Hadi gelin tarihin en meşhur doğal afetlerinden birine Pompei'yi yerle bir eden Vezüv patlamasına bir dedektif gibi bakalım. Deliller bizi nereye götürecek hep birlikte görelim. Bu tüyler ürpertici cümlenin ardındaki bilimsel gerçekleri çözmek için önce olay yerine inmemiz lazım. Felaketin yaşandığı coğrafyaya. İşte olay yerimiz tam olarak burası. Vezüv'ün gölgesinde yaşayan hareketli, zengin Roma şehirleri ve altlarında sessizce gücünü toplayan devasa bir tehlike var. O gün işte bu huzurlu manzara tam bir cehenneme dönecekti. Her şey ama her şey gökyüzünden gelen bir bombardımanla başladı. Bu Vezuviyon'un ilk ve belki de en aldatıcı saldırısıydı. Gelin ilk perdeye bakalım. Kül sütunu. Düşünebiliyor musunuz? Öğleden sonra bir anda gökyüzüne 30 kilometreden daha yükseğe fırlayan devasa bir gaz, kül ve kaya bulutu. Güneşi tamamen kapatıyor ve sonra saatlerce ama saatlerce sürecek bir taş yağmuru başlıyor. Pompei'nin üzerine resmen gökyüzü çöküyordu. İşte jeologlar bu katmanları adeta bir kitap gibi okuyor. Her bir tabaka patlamanın farklı bir anını, farklı bir şiddetini bize fısıldıyor. Peki bu taş yağmurunun bedeli ne oldu dersiniz? En az 394 insan. Bu ilk kurbanlar. Yağan, Ponza taşlarının o akıl almaz ağırlığına dayanamayıp çöken çatıların altında kalarak can verdi. Ve işin kötüsü, bu daha sadece başlangıçtı. Ama evet, en kötüsü henüz gelmemişti. Patlama şimdi en ölümcül, en yıkıcı aşamasına giriyordu. İşte felaketin o kritik saatleri. Akşam 8. O devasa sütun artık dengesini yitiriyor. Gece yarısı kendi ağırlığına dayanamayıp çökmeye başlıyor. Ve sabah 6.30 ölümcül akıntı, o ateş seli şehre ilk kez ulaşıyor. İşte bu, Pompei'nin asıl katili, piroklastik akıntı. Şöyle bir düşünün, saatte 100 kilometreyi aşan bir hızla yokuş aşağı inen, aşırı sıcak gaz ve külden oluşan dev bir çığ. Önüne çıkan hiçbir şeye ama hiçbir şeye hayatta kalma şansı tanımayan korkunç bir ateş seli. Aynı patlama ama iki farklı şehirde iki farklı son. Şimdi bu iki trajik kadere yakından bakalım. Bu tablo aslında her şeyi o kadar net özetliyor ki, bakın Pompei'de insanlar önce saatlerce süren Ponza yağışından, çöken çatılardan ve en sonunda da boğularak öldü. Ama Herkülenyum çok daha yakındı. Oraya vuran akıntılar o kadar sıcaktı ki insanları anında buharlaştırdı. İki şehir, iki farklı ölüm şekli. Şimdi geride kalan o inanılmaz dokunaklı kanıtlara ve Pompei ile ilgili en büyük yanılgılardan birine geliyoruz. Belki de Pompei ile ilgili en büyük yanılgı bu değil mi? Hani o gördüğümüz trajik figürler, sanki taşa dönüşmüş insanlar gibi. Ama gerçek tam tersi. Onlar aslında bir zamanlar var olan insanların bıraktığı boşluklar. Arkeologlar ne yapmış? Kül sertleşince içinde oluşan o boşluklara alçı dökmüşler ve o son anların 3 boyutlu birer yankısını, birer hayaletini yaratmışlar. İşte bu görüntü o anın dondurucu gerçekliğini yüzümüze vuruyor. Bu bir heykel değil. Bu bir insanın hayatının son bulduğu o anın 3 boyutlu, sessiz bir çığlığı. Şimdi sıkı durun çünkü tarih kitaplarını değiştiren büyük bir keşfe geliyoruz. Bu adeta eski tozlu bir dosyanın yeniden açılması ve faili meçhul bir davanın çözülmesi gibi bir şey. Yüzyıllardır ama yüzyıllardır patlamanın tarihi 24 Ağustos olarak biliniyordu. Peki gerçekten öyle miydi? Bu tarih genç Plini'nin bir mektubunun Orta Çağ'da yapılan kopyalarına dayanıyordu. Ama yeni kanıtlar bambaşka bir hikaye anlatmaya başladı. Ve tüm davayı çözen o kilit delil hiç beklenmedik bir yerden geldi. Bir evin duvarına kömürle karalanmış basit bir not. Bu notun tarihi neydi biliyor musunuz? 17 Ekim, yani patlamadan sadece bir hafta öncesi. Düşünün, eğer patlama Ağustos'ta olsaydı bu yazının orada olmaması gerekirdi. Mümkün değil. Ve bu daha sadece başlangıçtı. Sonra başka neler bulundu? Sonbahar meyveleri, kurbanların giydiği daha kalın giysiler, hatta rüzgarın külü taşıdığı yön bile. Hepsi ama hepsi Ağustos'u değil sonbaharı işaret ediyordu. Parçalar tıkır tıkır yerine oturuyordu. Ve böylece bilimsel kanıtlar sayesinde neredeyse 2000 yıllık bir tarih hatası düzeltilmiş oldu. Peki tamam, tüm bu antik felaketin günümüz için anlamı ne? Neden bu hikaye 2000 yıl sonra bile bizim için bu kadar önemli? Çünkü Vezüv'ün mirası sadece yıkım değil, aynı zamanda bilgi.
Bu patlama o kadar tipik, o kadar karakteristikti ve o kadar iyi belgelendi ki bugün bile volkanologlar benzer patlamaları Plinyen patlama diyor. Adını da olayı o meşhur mektuplarında anlatan genç Pliny'den alıyor tabii ki. Bu incelemeden sonra artık şunları net olarak biliyoruz. 1. Pompei'yi lav değil, kül ve o ölümcül akıntılar gömdü. 2. İnsanlar taşa falan dönüşmedi. Gördüklerimiz onların boşluklarına dökülen alçılar. Ve 3. Herkes ölmedi. Binlerce kişinin o son dalgalar gelmeden kaçmayı başardığı düşünülüyor. Yani bir umut ve hayatta kalma hikayesi de var. Ve işte bu hikayenin en can alıcı, en önemli noktası. Pompei'nin hikayesi sadece bir tarih dersi değil, bugün için çok ciddi bir uyarı. Çünkü Vezüv'ün eteklerinde milyonlarca insan yaşıyor ve geçmişten alınan bu dersler gelecekteki hayatları kurtarabilir. Evet, Vezüv o gün bir ders yazdı. Önce gökten taşlar yağdı, sonra yerden ateşli bir rüzgar esti. Peki size göre Pompei'nin sonunu getiren asıl güç hangisiydi? Gökyüzünden yağan tonlarca taşın ağırlığı mı, yoksa yeryüzünü yalayan o ölümcül sıcak akıntılar mı? Bu adli davanın sonucunu siz belirleyin bakalım.